Dostlar selamlar, ben Age of Tactics. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün bu videoda sizlere birçok konudan bahsedeceğim. Üniversite ilerlememiz ne durumda? Kasaba ilerlememiz ne durumda? Birlik ilerlemeleri ve de en önemlisi süreç ilerlerken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili birçok ayrıntıdan bahsedeceğim. Bu videoda güzel ayrıntılar olacak bu arada. Etkinlikler dahilindeki bazı ayrıntılardan ve de yine gelişimimizle ilgili ufak tefek ama büyük etkiler yaratacak birçok detaydan bahsedeceğim sizlere. Bu videoya yanımda da gördüğünüz gibi Azap Niki ile Sinan abim ihtişamlı bir şekilde duruyor. Sinan abiyle sizlere selam göndererek başlayayım. İlerleyen süreçte Sinan abi bu serverda 328. serverda balina kişilerden biri olma yolunda ilerliyor. Azap hesabından da size güzel detaylardan bahsedeceğim. Şimdi şöyle, bildiğiniz gibi biz burada hızlandırıcılarımızı kullanmıştık. Farkındaysanız elimizde şu an çok az hızlandırıcı var. Ve demiştik ki KVK savaşı için orada boy gösterebilmek için bunları biraz tüketmem gerektiğinden bahsetmiştim. Savaş yapılmadı. Sunucu içi ittifaklar anlaşma sağladı ve sırayla imparatorluğu paylaşıyoruz. Peki sunucu içi imparatorluk savaşları olmadığında, barış antlaşmasıyla savaşsız geçiyorsa bir süreç, biz ne yapmalıyız dostlar? Dostlarım, şimdi size şöyle bir örnek göstereyim. İmparatorluk savaşı olsaydı eğer bugün olacaktı ve bugün sıra farklı bir ittifaktaydı. Bu bizim ittifakımızdan biri değil. Şu an onlarda sıra. Şimdi burada bir savaş olmayacak. Evet, doğru. Fakat karşı ittifaklardan birileriyle anlaşıp bu aşağıdaki sıralama ve ödüller kısmında görünen ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben buradaki puanları görüyorsunuz. İşte birinci kurt arkadaşımız, bizim liderimiz 70.000 puan göstermiş. İşte ikinci olan 8.000, ben de üçüncü olarak 6.000 kadar bir puan göstermişim. Çok basit bir puan. Sadece bir birliğimle bir kere adama vurdum yani. Bu 6.000'i kazanmak çok basitti. Ve ben bu 6.000 puanı kasarak üçüncü oldum. Şimdi üçüncü olduğumda ne alıyorum? Bakın. 6.000 imparatorluk parası, 15 saatlik ortak hızlandırıcı ve de biraz kaynak sandığı. Arkadaşlar boş ödül, farkındaysanız 10.000, 8.000, 6.000 imparatorluk paraları almak demek bu. Eğer barış içinde ilerliyorsanız sunucunuzda bulunan diğer ittifaklardaki arkadaşlarla tanışarak, iletişim kurarak, yani kahraman denemesi yaparak bu ödüllere sahip olabilirsiniz. Bu ödüller genelde boşu boşuna gidiyor. Bunlara ek olarak şöyle biraz da kuyumcu nişanı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani neden almayayım ki? İşte 10.000, 20.000, 30.000 hasar verdiğiniz takdirde bunları alabilirsiniz. Ben böyle savaşın son dakikalarına yetiştim. Onun için sadece şu kadar alabildim. Yani 5.000 puan, 6.183 puan yaptığım için şu 5.000'i tamamlayabildim sadece. Yani mesela bu da bir hata. Baktığınızda 30.000'i tamamlayıp neden 100 tane kuyumcu nişanı almayayım ki diyorum ve savaşsız sunucularda yapılması gereken bu ufak hareketi kaçırmamanızı sizden diliyorum arkadaşlar. Şimdi ilerlemelerimize böyle bakarak başlayalım sürece. Üniversitemizden başlayalım istiyorum arkadaşlar. Üniversiteye geliyorum. İçine girelim. Dostlarım, farkındaysanız askerlerimi 4. seviyeye getirene kadar sadece süvariye fokuslandım ben. Bakın, süvari 5 seviye, süvari 5 seviye, aşağıda okçu 5 seviye, yukarıda kılıççı 5 seviye. Bunların neden bu şekilde 5 seviye olduğunu şimdi açıklayacağım sizlere. Şimdi sizlere sadece süvariyi basmanız gerektiğini söylemiştim. Ve burada geride kalan kısa süreli geliştirmelerinizde bazı görevler dahilinde yapmanız gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bakın, farkındaysanız bizim bir etkinliğimiz var, İttifak Görkemi diye. Burada örneğin şunun gibi 500 dakika hızlandırıcı kullan gibi bazı görevler oluyor. Mesela bu görevlere ek olarak şurada yenileyebiliyorsam size göstermek de isterim. Şöyle, yenileme hakkım var mı? Varmış. Denk gelirse geldi, güzel. Bakın, üniversitede bir kez araştırma yap diyor. Şimdi bu bize 10 puan kazandırıyor. Bana 200 puan kazandırdığında bu görev benden şunu bekliyor. Üniversitede 8 kez araştırma yap diyor. Şimdi ben de bu araştırmaları kısa süreli araştırmalarla gidereyim derken artık seviye hani buralara kadar geldi. Şimdi buradaki böyle 1 saatlik 2 saatlikleri yaptım. Tamam. Toplam puanımı gördüğünüzde ne kadar ileride olduğumu göreceksiniz zaten. Şimdi seviye artık buralara kadar geldi. Bakın, bir tek mızrak kaldı. Bakıyorum, mızrak 12 saat. Şimdi eğer bu normal bir süreçte ilerlediğim bir hızlandırma olmuş olsaydı zaten gördüğünüz gibi bakın %60'ı kadar bitmesine rağmen bir gün 22 saat daha istiyor. Şimdi ben bu tarafta 8 tane araştırma yapacağım ama arka taraftaki basitleri yapmak istediğimden onları bekletmiştim. Zaten size de söylemiştim, önceki 2 ya da 3. videomda söylemiştim bunu.
Bu serinin 2 ya da 3. videosunda söylemiştim. Onları bekletin. Zaten onları olacağız biz yani. Yapacağız onları bir şekilde. Orayı açıkladığıma göre şimdi buradaki ilerlememize bakalım. Bakın dediğim gibi hala sadece süvariye vererek ilerliyorum. Ben ilerleyen süreçte de bu arada kılıççı kasacağım. Ya mızrak ve okçuya hiç fokuslanmayacağım. Kılıç ve süvariye fokuslanacağım. Fakat süvariyle işim bitmedi daha. Şimdi süvariyi bir tamamlayayım. Daha sonra kılıca bakarız. 4. seviyeleri hepsini açtıktan sonra buralara gelmiştik. Bakın burada 5. seviyeleri de açtım. Önce 5. seviyelerin hepsini açıyorum. Sonra süvariye veriyorum. Yani ben bu şekilde ilerliyordum. Fakat artık araştırma süreleri çok fazla yükseldiği için ben diyorum ki şu 6'yı da açayım. Süvari 6'yı açayım sadece. Diğerlerinden bahsetmiyorum. Yani kılıç, mızrak, okçudan bahsetmiyorum. Süvari 6'yı açayım. Sonra gelip şunları 5'e çekerim diyorum. Şurada görünen var ya, şu ve de şunu 5 seviyeye, yani 5'e tamamlarım diyorum. Bu tarafta ilerlemem bu şekilde olacak. Neden bir yandan da bunu yapmak istiyorum? Bakın burada çok güzel bir şey var. Tüm birim türlerinin eğitim hızını %3, bir seviye olduğunda %3 arttıran araştırmam var. Neden bunu yapmayayım ki? Yani bunu yaptığım takdirde eğitim hızlandırıcılarım bana kalmış olacak ve ben daha hızlı bir şekilde daha çok asker üretebileceğim. Bir de bu tarafa bakalım. Burada da yine aynı şeyi söylemiştim dostlarım. Başlangıç seviyelerini bırakalım demiştim. Fakat buradaki, bakın buraya da bakarsanız yine 12 saat. Şimdi dedim ki hani artık buradaki 12 saatleri yapacağım ama askerlerim gelişsin deyip o tarafa fokuslandığımdan bunlar böyle kaldı. Fakat burada da ilerlememiz gerekiyor. Ne noktada gerekiyor? Toplama birliklerinin saldırısını arttırmamın bir anlamı yok tabii ki de. Üretimlerin de aslında çok bir anlamı yok. Çünkü toplama yapabiliyorum ama İnşaat hızı ve araştırma hızı gibi etkiler karşımızda olduğunda bunları her zaman, her şeyi 3 seviyede bırakacaksanız bile bunları 5 seviye yapıp geçeceksiniz dostlarım. Hatta araştırma hızını şöyle 3'e kadar getirebilmek istiyorum. Yani inşa hızı 3 ve araştırma hızı 3 kısmına kadar yapmak istiyorum. Ama bunlar da bildiğiniz gibi yine araştırma hızlandırıcısı demek. Bu yüzden de zaten size demiştim ki tüm ödüllerden kesinlikle araştırma hızlandırıcılarını seçin ve onlara fokuslanın. Bizim kasaba merkezimiz 24 seviye olduğu için daha sadece üniversiteyle ilgileniyoruz. Bir de paralı asker kısmı gelecek. Kasaba merkezimiz 26 seviye olduğunda gelecek. Şöyle gelişim kısmına girip şuradan gösterebilirim sizlere. Bakın paralı asker kampı gelecek. Paralı asker kampında da bu sefer direkt olarak askerlerinizi geliştirme yönüne eğilim sağlayacaksınız. Ve bize yine orada da araştırma hızlandırıcısı ihtiyaç olacak. Bu sebeple hangi ödülde seçme hakkınız olursa olsun her zaman araştırma hızlandırıcılarını seçin derim ben. Şu anda bu görevler kısmında görevleri yaptıkça topladığınız teknik puanlar var ya, şunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu teknik puanlardan bahsediyorum. 1834 tane olmuş mesela. Paralı asker kampımıza aldığımızda paralı askerlerimizi açabilmek için bu teknik puanlar bizim ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ve de bu teknik puanları kullanırken de KVK Savaşı etkinliğimizin son gününde, güç arttırım günlerinde kullanırsak KVK etkinliği sıralamamızda büyük bir şekilde bizi öne atacaktır dostlarım. Zaten şu an hiç kullanamadığımız için tamamen biriktirme yönündeyiz. Ama kullanırken de zaten o zaman da beraber olacağız. Yine KVK Savaşı'nın güç arttırım gününde kullanacağız dostlarım. Dostlar, şöyle yarım dakikalık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Pazaroyun.com sitesine aşağıda paylaştığım bağlantıyla katılarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca şu sağ alttaki hesabım kısmından giriş yapıp burada hesabım seçeneğinden şöyle aşağı inip referans değiştirme kısmına buraya referans kodu olarak Tactics Age of yazarsanız eğer ve de satın almalarınızı bu kodu girdikten sonra gerçekleştirirseniz bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Aşağıda bağlantıyı paylaşıyorum. Direkt bağlantıyla siteye kayıt olanlar zaten benim destekçim olmuş oluyor. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dostlarım, kasaba merkezini 24 seviye yapar yapmaz hemen direkt olarak, zaten ben ne zaman kasaba merkezini bir seviye bassam tavernayı da direkt geliştiriyorum. Neden geliştiriyorum? Çünkü tavernayı geliştirdikçe buradan birliklerimin de artık seviyesini yükseltebilir oluyorum. Bakın farkındaysanız artık Guan Yu, Attila ve Harold'ı 110 seviyeye getirdim. Tabii ki teçhizatlarda da bir gelişme sağladık arkadaşlar. Bakın teçhizatlarımızı böyle 56, 50, 50, 50 seviyelere getirdik. Hepsi şu anda 1 yıldız. Neden 2 yıldız yapamıyorum ya da 3 yıldız neden yapamıyorum? Bakın burada kutsal taçlardan bekliyorum. 4 tane daha olduğunda ve de teçhizatım 60 seviye olduğunda 3. yıldıza doğru gidebileceğim. Burada da yine bu teçhizatlardan 2 tane eksik.
Bunda hiç yokmuş. Elimde direkt 3 tane eksiğim var. Gibi bu şekilde devam ediyorum. Teçhizatlarımı geliştirirken önce Guanyu'dakilere fokuslanıyorum arkadaşlar. Mesela Atilla'da da var. 4'ünde böyle 10 seviye yaptım. Herhangi bir yıldız yok, geliştirme yok. Neden 10 seviye yaptım? 10 seviye yaptım ki şu ilk kutu açılsın. En azından böyle elimde var olan mücevherlerden koyabileyim. Buradaki mücevherler şu an bir tavsiye mücevheri değildir. Yani bunları koymanız gerekiyor mücevheri değildir arkadaşlar. Bu free to play bir hesap olduğu için ben yeterince mücevher elde edemediğimden şu anda böyle basit düzeyde elimde ne varsa onlarla yetinmeye çalışıyorum. Fakat videonun başında bahsettiğim Azap hesabından, yani Sinan abimizin hesabından sizlere bu mücevherlerin detaylarına girebileceğimi ve neler kullanmanız gerektiğini örnek verebileceğimi düşünüyorum. Hiç olmadı, baktım oradan da açıklayamıyorum. İmparatorluk 110'da, yani 110. sunucudaki hesabımdan sizlere şu anki hero'ları göstererek bir video oluşturabilirim. Guanyu'muz 2 yıldıza yakındı. Atilla'mız 2 yıldız. Şu anda basabildiğim daha madalyam var ve de dostlarım şu an çark var. Birazdan çarkı da zaten birlikte çevireceğiz. 120.000 imparatorluk paramız var. Ben 20 tane çevirdim. Sebebi yine ittifak görkemi etkinliğinde imparatorluk parası harcama göreviydi. Ve de onu buraya denk getirdim. Çarkta imparatorluk parası harcadım. Bildiğiniz üzere ben herhangi bir yerde imparatorluk parası harcayan biri değilim. Kesinlikle imparatorluk paralarımı çarklara ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada Atilla'nın çarkını hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstereceğim. Sonuçlarını paylaşırım. Şimdi isterseniz birlikte envanterimize göz atalım arkadaşlar. Bir yandan yardımları yapıyorum. Bakın farkındaysanız yardımı yaptım. Çünkü şu anda müttefiklere yardım etme görevim var. Yani 46 tane kaldı. Onları da fark ettikçe basarak devam ediyorum. Bilginiz olsun. Envantere giriş yapalım şu şekilde. Dostlarım, free to play hesap için, yani VIP'niz eğer 5 seviye olmadıysa, ki benim hala olmadı, dövme çekici toplamak biraz zordur. Fakat yılbaşında gelen şu Milli Piyango gibi bir etkinlik gelmişti ya. Oradan ben 11 tane çekiç kazanabildim. Şimdi bu çekiçleri kullanırken de ne yapmanız gerektiğinden bahsedeyim bari. Arkadaşlar bakın, bildiğiniz gibi burası bizim üstün üretim ekranımız ve de dövme çekiçlerimizi burada kullanabiliyoruz. Benim elimde 11 tane var. Bu birikmiş bir miktar. Yani kullanmıyorum zaten hiç. Bu sağ altta 6 tane kullandığım görünüyor. Onlar bize böyle günlük olarak verdiği miktarları kullanıyorum. Elinizde dövme çekiçlerinizi şu noktaya kadar bekletin. Ben öyle yapıyorum. Her 30 tane olduğunda artık basabilirsiniz. Yani her hafta 30 tane kullanabilirsiniz. Ya da çok varsa elinizde, yani aşırı dozda varsa her hafta yine 100 kullanabilirsiniz. Çünkü neden buradaki ödüllerin hepsini toplamayayım ki? Şimdi şöyle düşünün, elimde 400 tane var. Ben 400'ü birden basıp şu ödülleri bir kere alacağıma her hafta 100 basıp şu geridekileri ödülleri 4 kere alırım, daha iyi. Böyle düşünebilirsiniz. Ya ben free to play bir hesap olduğum için zaten elimde çok fazla olmayacaktır. Yani 30 tane oldukça her hafta basacağım. Şimdi her hafta 30 tane olması için de şöyle bir VIP'ye göz atalım. Gördüğünüz gibi VIP'm 48 gündür şu an 4 seviyede. VIP'miz 5 seviye olduğunda dövme çekiçlerimiz açılıyor. Yani bunlardan 20 tane satın alabilir olacağım. Toplamda 10.000 imparatorluk parasına 20 tane dövme çekici alabilir olacağım ve hep alacağım. Yani çünkü dövme çekicini ben başka şekilde hesaba sağlayamadığımdan her zaman buraya 10.000 imparatorluk parasını vermeye çabalayacağım dostlarım. Peki VIP 5 olmak için free to play bir hesap ne yapmalı? Gördüğünüz gibi ben buradan şu anda şöyle 3400 imparatorluk parası harcayarak VIP 5 olabilirim. Ama benim acelem mi var? Hayır. Acelem yok. Ve yine imparatorluk paramı harcamak istemiyorum. Ama bu bir tercih olabilir. Yani şu an 3400 imparatorluk parasını ben buraya veririm diyorsanız buyurun basın. VIP'nizi 5 seviyeye yükseltebilirsiniz. Fakat ben size şöyle özetleyecek olursam, bakın gördüğünüz gibi 48 gün boyunca giriş yapmışım. Ben arda arda girişler sağlıyorum. Ve VIP bana her gün 500 VIP TP'si veriyor. Ya zaten fark ederseniz 48 çarpı 500 yaparsanız, yani 48 gündür 500 alıyorum ya ben, 24.000 puana tekamül ediyor. Yani bakın zaten toplamda da 24.000 puanım var. Şimdi ben 27.500 puan olduğumda benim VIP'im 5 seviye olacakmış. 5'e geçecekmişiz.
O zaman ben 55. günde 7 gün sonra zaten VIP 5 olacağım. O yüzden şimdilik 3500 imparatorluk parasını da oraya vermek istemiyorum. Ben VIP 5 olduğumda da az önce de dediğim gibi buradaki dövme çekişlerini her hafta 20'şer adet 10.000 imparatorluk parası vererek çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ve her 30 yaptığımda ise, hatta 30'a da gerek yok, her elimde 25 dövme çekici olduğunda zaten hafta boyunca günlük olarak bedavalarda verdiği için, bedava kullanımlarda verdiği için 30'a tamamlayacağım. Her elimde 25 tane dövme çekici olduğunda bunları her hafta kullanabilirim arkadaşlar. Ve de buradan 100 kuyumcu nişanını da her hafta alabilirim. Şimdi envanterimize geri dönelim. Sürece oradan devam edelim. Şöyle giriyorum ve size ufak bir şey göstereceğim. Dostlarım, ben bir yüzük aldım. Papatya yüzüğünü artık almış bulunuyoruz. Buradaki bakır kumların hepsini papatya yüzüğüne vereceğim. Fakat her zaman kaliteli altınlardan çekeceğim. Yani ödüllerde eğer bir seçim hakkı olursa bu üçü arasında ben her zaman kaliteli altından yana olacağım. Çünkü bu gibi bir hesaplarda kaliteli altını toplamak biraz zor olacak arkadaşlarım. Zaten bunu çekiçlerimi kullandıkça bakır kumları çok rahat bir şekilde elde edebileceğimi düşünüyorum. Şimdi isterseniz papatya yüzüğümüzü getirebildiğimiz seviyeye kadar getirelim. Papatya yüzüğünü neden almıştık? Lubu'ya kullanmak için almıştık arkadaşlar. Şöyle 1-2 seviye yaptık. 3, 4, 5 seviyeye kadar getirebildik. Her 10 seviyede bir, 10, 20 ve 30. seviyede artık buradaki etkileriniz artar arkadaşlar. Şöyle sağ üstteki ayrıntılardan da bunu size gösterebilirim. Bakın, farkındaysanız seviye 1, 10, 20 ve 30 için bir farklılıktan bahsediyor. İlk seviyede aldım. Şu an mesela 5 seviye yaptım ama bu %35.65 herhangi bir şekilde artmadı. 10 seviye yaptığımda %62'ye çıkacak. 20'de 101, 30'da ise %155'e kadar yükselecek dostlarım. Siz seviye arttırdıkça şuradaki, şu üstteki seviye kısmı var ya, yani şunlar artıyor arkadaşlar. Birlik saldırısı ve de birlik savunma yüzdeleriniz bu şekilde artıyor. Yani her seviye arttırdığımda işe yaramıyor mu, ben biriktirip 10 seviyemi yapayım gibi bir mantalite yok. Direkt geliştirmelerinizi sağlayabilirsiniz. Envanterimizde zaten sizin de gördüğünüz üzere bu ışıltılı deniz ve gemi etkinliklerinden aldığımız sandıklar böyle uçtu gidiyor diyebilirim şu an. Hadi bunları birlikte açalım isterseniz. Şöyle 26 tane hızlandırıcı veren, eğitim hızlandırıcı veren lüks sandığımız var. Açıyorum. Yani çok büyük bir etkisi yok. O yüzden zaten bu hızlandırıcılı olan yerlere yağmalama yapmanızı ve de ödül olarak göstermenizi önermiyorum arkadaşlar. Bakın, gördüğünüz gibi boş bir hediye aldık şu an. Fakat burada imparatorluk parası ve de rafine demir alabiliyoruz. Tabii ki de şöyle açıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi 2700 imparatorluk parası ve de 30 rafine demir aldık. Bu rafine demir biraz zor bulunuyor arkadaşlar. Ya her şeyi geçtim, bana imparatorluk parası da veriyor. Gemi etkinlikleri esnasında bu gibi ödüller veren gemilere yağmalamanız daha mantıklı olacaktır. Ya da düdük eksiniz varsa bunu veren adamlara da saldırabilirsiniz. Bunu da açalım birlikte. Bakın, 58 tane düdük ve 3480 imparatorluk parası aldım. Hiç az değil arkadaşlar. Fakat bayağıdır da birikmişti yani bunlar. Şunlar da inşaat hızlandırıcısı veriyor. Tamam. Şöyle 94 tane de mor olandan vardı. Bunları da açalım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Tamam. 20 tane yeşil. Acaba kaç tane düdük verecek bakalım. 6 güzel abi. Güzel bir oran bence. Tamamdır. Hepsini açmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada şuradan da bahsedeyim. 679 tane efsanevi beceri parşömenimiz oldu. 1100'e geldi artık destansı beceri parşömenimiz. Daha bunları hiç kullanmadım arkadaşlar. Sarı kafalarımı da hiç kullanmadım. Az önce gördüğünüz gibi ben 48 gündür aktif bir şekilde oynuyorum. Ve hala herhangi bir madalyayı tüketmedim dostlarım. Aynı şekilde burada da birikimlerim devam ediyor. Burada da herhangi bir şey yapmadım. Girdiğimiz etkinliklerden aldığım 23 tane kalsedonum var. Meteoroid çeliklerini hala kullanmadım. Rafine demirlerim birikmekte ve 119 tane binek düdüğüm mevcut. Harika, güzel bir birikimimiz var. Bunları da yine beraber açarak binek gelişimlerini belki bir videoda sağlayabiliriz arkadaşlar. Aşağıya baktığımda ise ham demir miktarım da gayet iyi. Ham demirlerinizi de biriktirmeniz önemli. Ham demir veriyorsa eğer bir etkinlik, mutlaka o etkinlikte gereklilikleri sağlayın dostlarım.
Şimdi etkinlik demişken şöyle etkinliklerimize, etkinlik merkezimize bir girelim dostlar. Takvime bir göz atalım. Zaten ittifak görkemi etkinliğinin var olduğunu ve süreçten bahsetmiştim sizlere. Biraz daha detayına inmek istiyorum aslında. Bakın ittifak görkemi etkinliğinde şu an bir görev aldım ve de bu müttefiklere 100 kez yardım etme görevini sağlamaya çalışıyorum. En yüksek puan burada 200 puan ve bu görev bana 200 puan veriyor. Puanı beğenmediğim takdirde şuradan yenile diyerek yenileyebiliyorsunuz. Fakat günlük bir yenileme sınırınız var. Ondan sonra 100-200 imparatorluk parasıyla yenilemeye devam edebilirsiniz. Ben burada imparatorluk paralarımı harcıyorum. Çünkü şöyle sıralamaya baktığınızda sıralamada gerçekten güzel ödüller veriyor. Ben mesela şu an 4. sıradayım. Büyük ihtimalle 3.lüğe de yerleşmeyi planlıyorum arkadaşlar. Ödüllere geçtiğimde ise burası ittifak ödülleri. Zaten ittifak olarak 1. olduğumuz için ben buradan 50 tane efsanevi beceri parşömeni alacağım. Bir de kişisel ödüllerde 3. olursam eğer 100 tane de buradan alacağım arkadaşlar. Yani bu büyük bir miktar olduğunu düşündüğüm için ben buraya biraz gayret ediyorum. Hatta biraz daha böyle dikkatli bir şekilde devam etsem birinciliğe oturup 150 taneyi de almayı hedefleyebilirim. Buradaki görevleri alıyorken dediğim gibi genelde şu 200 puan verenleri alın. Yani yoksa bile yenileyin ve bulmaya çalışın. Mesela şu an şöyle bir avantajımız var. Eğer şu 200 puan verenlerden imparatorluk parası harca diyenlerden tutturabilirsek çark çevireceğimiz için bunları da kullanabiliriz ve de değerlendirebiliriz. Çünkü aksi halde ben imparatorluk parası harcayan biri değilim. Ama işte şu yardımlarımı bitiremedim. 42 tane yardım kaldı ve de gördüğünüz gibi 2-2 böyle az az geliyor şu an yardımlar. Yani tamamlayamıyorum. Neyse etkinliklerimize bakmaya devam edelim. Gökkuşağı akıntısı etkinliğimiz var. Şöyle gidelim sayfaya. Biz Uprising ittifakı olarak 1. sıralamadayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten puan farkını da açmışız. Etkinliğin gerekliliklerini doğru bir şekilde yerine getiriyoruz. Dostlar video çekimini bitirdikten sonra çarkı çevirmeyi unuttuğumu fark ettim ve de yani videoyu çektikten sonra fark ettim. Mantıklı geldi. 3500 imparatorluk parası aslında VIP 5 seviye yapmak için çok da böyle yüksek bir meblağ değil. VIP 5 seviye yaptım. Neden yaptım? Bugün video çekim tarihi olarak günlerden pazar arkadaşlar. Bir pazar gününde çekiyorum yani. Her pazartesi günü hafta yenilenmiş oluyor. Şimdi ben buradan bunu 20 taneyi bu şekilde direkt satın alabiliyorum. Şimdi satın almayacağım çünkü ittifak görkemi etkinliğinde imparatorluk parası harca derse ona göre buradan satın alma yapacağım. Şimdi hem bu hafta 30 taneyi çevirmiş olacağım. Bunları buradan satın aldığım takdirde. Ya da alayım isterseniz zaten çarklarda o imparatorluk parası harca görevlerini tamamlayabilirim. Şöyle aldım. Sizin de gördüğünüz gibi 20 taneyi almış oldum. 5 seviye yapar yapmaz. Yani beni ilk defa imparatorluk parası harcarken görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz şöyle gidelim bir dövme çekiçlerimizi kullanalım. Bu ekranda herhangi bir yerde haftalık yani değişim gününü belirten bir yer görünmüyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu dediğim gibi az önce de anlattığım gibi 30'a tamamlayacağım şöyle açarak. Bakır kumlardan bekliyorum. Asıl önemli olan ama kaliteli altınlarımız. Güzel de kuyumcu nişanı verdiğini düşünüyorum. Şöyle bir 10 tane daha çevirelim. Çevirelim diyorum. Çark gibi oldu bu da. Bir tane kaliteli altın verdi. Biraz da bakır kum verdi bize. Tamam güzel. Şöyle geri geldiğimizde bakın 26 tane çekici tükettim. Şöyle birlilerden giderek devam edeyim. Ve 4 tane daha açayım şöyle. 2, 3 ve de şu da son olacak 4. Güzel. 540 tane kuyumcu nişanım oldu. Şöyle sağ üstte görebiliyorsunuz. Bakın 30 taneyi tamamladım. Her hafta bunu böyle 30'a tamamlayabiliriz. Şimdi bakın elimde 7 tane kaldı. 7 tane dövme çekicim kaldı. Yarın VIP mağazası yenilenecek. Hafta yenilendiği için. Ve ben buradan 20 tane daha alabileceğim. Ve haftalık olarak bize 6 tane ücretsiz veriyor zaten. Yani elimdeki 7 tane buradaki 20 taneyi de aldığımda 27 tane olmuş olacak. Zaten haftalık 6 tane de ücretsiz verdiği için yani benim elimde önümüzdeki haftanın sonunda da yine 4 tane çekicim kalmış olacak. Bu şekilde 30-30 dövme çekişlerimizi kullanarak her hafta oradaki ekstra ödülü de toplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi isterseniz birlikte şöyle buradaki ittifak görkemi görevini de tamamladım bu arada. Şunu tamamlayalım. Şöyle bakın buradaki puanımız 3620'ye ilerledi. 3880'i geçmek istiyorduk biz. Yeni görevlere birlikte göz atalım istiyorum. Şöyle görevlere baktığımızda sadece burada 50 puan veren görevlerimiz mevcut. 100 veren var ve 200 veren var. 200 verenin üstü yok zaten. Bu 10'lu 20'leri çok yapmamaya çalışıyorum. Şu an
buradaki imparatorluk parası harca görevini ve de 500 dakika hızlandırıcı kullan görevini yapabilirim. Fakat böyle şansımı denemek istiyorum. Yenileme yapabiliyorsam yenileme haklarımı doldurmuşum. Yenileme yapamadığım için şu imparatorluk parası harca görevinden başlayayım. Şöyle 200 imparatorluk parası harcayarak yeni bir hak daha satın alıyorum ve bunu aldım şu anda. Bakın imparatorluk parası harcarken bile yine verimli bir noktada harcamaya çalışıyorum. Ve bunu şimdi buradan 4200 imparatorluk parası harcayarak çarkta kullanmış olacağım ve tamamlayacağım. Çarkı şöyle bir tane çevirdim. Güzel, 2 tane de Atilla verdi. Şimdi göreve geri döndüğümde görüyorum ki bu görevi tamamlamışım. Alıyorum. Paket satın alma görevi verdi. Yapmayacağım bunu. Şu hızlandırıcı kullanma görevini alayım. 500 dakika hızlandırıcı kullan diyor. Şöyle bir nelere kullanabileceğimi bakmak istiyorum. İnşaatta kışlamız var. Kasaba merkezimizin olmasını istiyoruz. Doğru. Lojistiğe bakıyorum. Bir de hızlandırıcılarıma bakayım şöyle. Neye kullanabilirim diye. Eğitime kullanabilirim aslında. Eğitim şöyle süvariden biraz eğitelim. Bu görevi de tamamladık. Bunu da alıyorum. İmparatorluk parası harca görevi vermedi. Vermiş olsaydı buradan takip edebilecektik fakat vermedi. O yüzden şöyle bir toplamaya birini göndermem gerekecek şu an. Yiyecek, odun, altın, yiyecek diyelim. Yiyeceğe gönderelim şöyle. Buradan yeni görevi de açayım. Şöyle yiyeceği şimdi sizlerle beraber göndereceğim. Ve önümüzdeki haftadaki çekiçleri almak için de arkadaşlar 10.000 imparatorluk parasını bırakacağım bu çark çevirme sonucunda. Yani çark çevirme esnasında 10.000 taneyi bırakacağım ki yani yarın direkt olarak buradan 10 tane çekici hemen alabilmek istiyorum ben. Şimdi birlikte Atilla'nın çarklarını çevirelim dostlarım. 100.000 imparatorluk parasını kullanacağız burada. Devam edelim. 60-120'ye kadar gidebiliriz inşallah. Şöyle başlayalım. Ben bu kısmı az önce de dediğim gibi hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim sizlere. Şu sağ alttaki 60 adet çevirme sonucu ödülümüzü alalım. 10 tane Atilla, 10 tane de Josephine verdi. Tamam. Bu video böyle çark videosuna dönmesin diye hızlandırılmış bir şekilde çekiyorum. Saatten da 120 çevirme sonucu ödülümüzü aldık. 10 tane Derik verdi. 10 tane de Atilla verdi arkadaşlar. Şimdi elimizde 30.000 imparatorluk parası kaldı. Ben devam etmek istemiyorum. Çünkü 200'e kadar çıkamayacağım. Yani 20.000 imparatorluk parası daha harcayacağıma göre 5 çevirme daha tamamlasam 5 kere 5 25. 145 çevirmeye kadar çıkabiliyorum. 200'e çıkıp buradaki ödülü alamayacağım. Alamayacağım için buradaki imparatorluk paralarımı da Lubu çarkına saklamak istiyorum dostlarım. Çünkü ikinci sezon yakındır. İsterseniz şimdi hep beraber Atilla'yı kaç yıldıza getirdiğimize bakalım. Şu an 96 tane madalyamız olmuş elimizde. Şöyle terfi ettiriyorum. Bildiğiniz gibi bu birlikteki kahramanları düşünmeden basıyorum. Şöyle 4 tane madalya istiyor. Yani normalde yapmam ama madem geldik buraya kadar 3 yıldız olsun diye şöyle 4 tane madalya veriyorum buraya. Ve de Atilla'mız artık 3 yıldız olmuş oldu arkadaşlar. Takvime tekrar dönüyorum. Hafta sonu hediyesini geçiyorum. En kudretli imparatorluk başlamak üzere. Daha başlamadı. İlk defa farklı bir sunucuyla savaş içinde olacağız. Bu savaşı da sizlere seyretmek isterim dostlarım. Tekrar takvime döndüğümde altına hücum etkinliği var. Bu bahsettiğim şu parıldayan para etkinliklerinden. Bunu da birazdan bir tane göndererek, toplamaya birini göndererek tamamlayabilirim. Zaten 300 tane silah malzemesi topladığımda tüm görevleri tamamlamış oluyorum. Hatta şöyle beraberce gönderelim. Şöyle 5 seviye bir tane buldum. Böyle işgal et diyorum ve de 3 dakikalık bir yolculuk gönderelim. Şu da sanırım tam değilmiş. Tamam. Böyle gönderdik. Şurada 4 seviye var. Yok, o da olmadı. Gönderdik. Bu toplama sonucunda da zaten görevlerini tamamlamış olacağım arkadaşlar. Etkinlik merkezine tekrar dönüyorum.
Şuna da bakıyorum. Dünya harekatı tamam. O önemli bir şey değil. Farklı bir etkinliğimiz de gözükmüyor. Diğerleri gelecek etkinliklerimiz. Gelecek etkinlikleri de zaten devamlı olarak doğru bir şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Sadece şu en kudretli imparatorluktan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar az önce de dediğim gibi teknik puanlarınızı işte bu en kudretli imparatorluk etkinliğinin son gününde güç arttırım gününde kullanmanızda fayda var. Aynı şekilde içgörü puanlarınızı da binek araştırmalarını yaparken bu etkinliğin son gününde kullanırsanız güzel bir puan toplayacağınıza garanti veririm. Burada mağazaya girdiğinizde şöyle burada zafer aldığınızda şu sağ alttaki hediyeleri de toplayabiliyorsunuz. Hızlandırıcılar, sarı kafalar ve de sandıkları bu etkinlik esnasında da alabilirsiniz dostlarım. Dostlarım bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda azap hesabıyla bir balinanın hesabını inceleyeceğiz ve de sizlere orada birçok detaydan bahsedeceğim. Yetenek ağacı gelişimlerinden bahsedeceğim. Main kompumuz kılıç kompu olacak. Orada Miyamoto kompu dostlar. Sinan abim sağ olsun hesabın içinde değerlendirme yapabileceğimi ve video çekebileceğim konusunda bana destek oldu. Teşekkür ediyorum kendilerine de buradan. Sizin için birçok konu daha da açıklayıcı hale gelecek. Çünkü gelişmiş bir hesap görmüş olacağız. Yani ilerleyen süreçte ne hale geldiğimizi resmedecek bize dostlarım. Dostlar anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere. Taktikle kalın. Heyecanınızı kaybetmeyin.